Kibele tüm tanrıçaların, hatta çoğu zaman tanrıların bile üzerindedir çünkü her şeyi o doğurmuştur. İnsanların ulaşamadığı yüksek tepeler, tanrısal kabul edildiğinden, antik dünyanın neredeyse tüm halklarının gözünde dağlar kutsaldı ve zirveleri en güçlü ilahların ikamet yeriydi. Samiler ve eski Anadolu halkları için de durum buydu. Dağtaş kutsallığının örneklerinden biri olan Kibele'nin Frigcesi Matar Kubileya ya da Kubeleya Matar'dır. Kubeleya dağ, Matar ise madır yani annedir. Dolayısıyla ismin tam anlamı dağ anne ya da anne dağdır. Milattan önce 6. yüzyıl ortalarında yazılmış olan Homeros ilahilerinde tanrıların annesine adlı bir ilahi yer alır ve tanrıçadan Meter veya Miter diyerek söz eder. İlahi şöyledir. Berrak sesli Musa, ulu Zeus'un kızı, lütfen tüm tanrı ve insanların anasını söyle bana. O, çıngırakların ve teflerin sesinden, flütlerin sesinden ve kurtların ve parlak gözlü aslanların haykırışından, yankılanan tepelerden ve ormanlık vadilerden hoşnut olur. Ve böylece şarkımda sana ve tüm tanrıçalara selam olsun. Milattan önce 5. yüzyıl sonlarında tragedya yazarı Euripides'in yazdığı Bakkai adlı tiyatro oyununda Kibele'ye şöyle bir gönderme yapılmıştı. Hayatı temiz tutan, iyi bir daimona sahip ve tanrıların törenlerini bilen ve ruhu Bakus'un coşkulu eğlencelerine inisiye olmuş, kutsal arınmalarla dağlarda ilham dolu çılgınlıkla dans eden ve ulu ana Kibele'nin gizemlerine saygı duyan, sarmaşıklarla taçlandırılmış asasını sallayan ve Dionysos'a hizmet eden kutludur. Gidin Bakkailer, gidin Bakkailer. Tanrı oğlu olan Tanrı Bromios'u Frigya dağlarından Hellas'taki geniş kamusal alanlara, koro için uygun yerlere getirerek eve dönün. Dağ, tüm antik dünyada tıpkı boğa gibi gökselliği, kutsallığı ve tanrısallığı simgeleyen bir olguydu. Efsanelerde birçok tanrı tanrıçanın, hatta tıpkı Olimpos gibi göksel mekanların dağ tepesinde bulunduğuna, insanların tanrılar ile burada iletişime geçtiğine, Tanrı'nın peygamberleri ile dağ zirvelerinde konuştuğuna, inanılmasına benzer şekilde dağ ile doğrudan bağlantılı olan mağaralarda kutsal kabul ediliyordu. Çünkü bu mağaralar doğa ananın vajinası olarak görülüyordu. Mitolojilerde bu yüzden sıklıkla mağarada doğan tanrılara rastlanılır. Eski Yunan ve Roma yazınları Kibele ve sevgilisi Attis hakkında birbirinden farklı açıklamalar içerirler. Bu çeşitlilik hem bir adanmışlık göstergesi olarak hadım uygulamasını, hem kadın görünümlü erkek rahibeleri, hem de Kibele ile Attis, belki de Kabe ile kara taş arasındaki farklı inanışları ortaya koyar. Milattan önce 84 ile 54 aralığında yaşamış Romalı şair Gaius Valerius Catullus, Attis'in kendini hadım edişini ve Kibele'nin adanmışlarını şöyle anlatır. Hızlı giden geminin engin denizin üzerinden taşıdığı Attis, aceleci ve telaşlı adımlarla Frigya ormanına ulaştığında ve Tanrıçanın ağaçlarla çevrili karanlık kutsal alanına vardığında, orada kuduz bir öfke ve şaşkın bir zihinle, keskin kenarlı bir çakmak taşıyla erkekliğinin yükünü aşağı doğru vurdu. Sonra uzuvlarının erkekliğinden yoksun kaldığını ve taze dökülmüş kanın toprağı lekelediğini hissettiğinde, aceleyle, kansız eliyle hafif bir tef aldı. Senin tefini, Kibele, senin inisiyasyon ayinini aldı ve zayıf parmaklarıyla oyulmuş öküz derisini döverek, titreyerek, yoldaşlarına şöyle bir ilahi okumak için ayağa kalktı. Acele edin, rahibeler, Kibele'nin sık ormanlarına. Acele edin, Dindimene hanımının başıboş sürüsü. Sizler ki sürgünler gibi garip yerlere yönelmiş. Benim ayak izlerimi takip eden, benim tarafımdan yönetilen yoldaşlar. Sizler ki yırtıcı denizi ve azgın anaforu göğüslediniz ve Venüs'e duyduğunuz en büyük nefretle bedenlerinizi hadım ettiniz. Zihinlerinizin çılgın gezintileriyle Efendimiz'i çabucak sevindirin. Bırakın donuk gecikme düşüncelerinizden uzaklaşsın, hep birlikte acele edin. Kibele'nin Frigya'daki yurduna, Tanrıçanın Frigya ormanlarına gidin. Orada zil sesleri duyulur, orada tef yankılanır, orada Frigyalı flütçü kıvrımlı kamışta derin notalar çalar.
Orada sarmaşıklarla sarılı Mayenatlar çılgınca başlarını sallarlar. Orada tiz çığlıklarla kutsal ayinlerini yaparlar. Orada Tanrıçanın başıboş topluluğu etrafta uçar. İşte aceleci mistik bir dansla oraya gitmek uygundur. Attis, sahte kadın, topluluğuna böyle ilahi okuduğunda, koro hemen titreyen dillerle çığlık atar, hafif tef gümler, iç bükey ziller çınlar ve topluluk hızlı adımlarla yemyeşil idaya doğru acele eder. Sonra çılgınca öfkelenmiş, nefessiz, amaçsızca dolaşan, aklı karışmış Attis, tefiyle sık ormanlarda onların lideri olarak boyunduruğun yükünden kaçan vahşi bir düve gibi acele eder ve hızlı Gallae, hızlı ayaklı liderlerinin arkasından yetişir. Böylece Kibele'nin yurduna ulaştıklarında, aşırı yorgunluk ve açlıktan bitkin düşmüş halde uykuya dalarlar. Uyku baygınlıktan sarkmış gözlerini örter ve öfke zihinlerini sakin bir huzura bırakır. Fakat güneş, altın yüzünden parlak gözlerle beyaz gökyüzüne, sağlam toprağa ve vahşi denize baktığında ve hızlı ve gürültülü takımıyla gecenin karanlıklarını kovduğunda, o zaman hızlı uçan uyku, uyanan Attis'ten hızla uzaklaştı ve tanrıça Pasitea yani dinlenme, Somnus yani uykuyu, soluyan bağrına aldı. Sonra sessiz uykudan koparılan, deliliği geçen Attis, hemen yaptığı işi hatırladı ve berrak bir düşünceyle ne kaybettiğini ve nerede durduğunu gördü. Kabaran kalbiyle adımlarını geri geri iskeleye doğru attı. Orada, yaş dolu gözlerle, engin denize bakarak, üzgün sesiyle hüzünlü bir monologla yurduna şöyle ağıt yaktı. Ana vatanım, beni yaratan, ana vatanım, beni doğuran, ki efendilerinden kaçan köleler gibi büyük bir üzüntüyle terk ediyorum seni. İda'nın ormanlarına yaya olarak acele ettim. Kar ve buzlu hayvan inlerinin ortasında kalmak ve öfkeyle dolu gizli saklanma yerlerinde dolaşmak için. Nerede ya da hangi köşesinde, ana vatanım, hayal edebilirim seni. Vahşi hezeyanlardan kısa bir süre zihnim kurtulmuşken, göz bebeğim sana bakmak için can atıyor ve evimden uzakta bu ormanlarda mı dolaşmalıyım? Ülkeden, mallardan, arkadaşlardan ve ebeveynlerden ayrılmalı mıyım? Forumu, güreş alanını, yarış pistini ve jimnazyumu terk mi etmeliyim? Zavallı, zavallı ruh, sonsuza dek kederlenmek senin payın. Çünkü hangi şekil var ki, onun türünü giymedim. Ben bir erkek, bir genç ve bir oğlan. Ben jimnazyumun çiçeğiydim, yağlı güreşçilerin gururuydum. Kapılarım, dost canlısı eşiğim kalabalıktı. Gün doğumunda yatağımdan kalktığımda evim çiçek çelenkleriyle süslenmişti. Şimdi tanrıların hizmetkarı ve Kibele'nin kölesi olarak mı yaşayacağım? Ben bir Maenad, ben bir parça, kısır bir gövdeyim. Yemyeşil dağının karla kaplı yerlerinde dolaşmalı ve ömrümü orman arayan geyik ve ormanda dolaşan yaban domuzunun olduğu yüksek Frigya zirvelerinin altında mı tüketmeliyim? Şimdi, yaptığım işe üzülüyorum. Şimdi, pişman oluyorum. Hızlı ses o pembe dudaklardan ayrılıp yeni bir haberci tarafından tanrıların ikiz kulaklarına taşınırken, Kibele, aslanlarını birleşik boyunduruğundan çözerek ve sürünün sol taraftaki düşmanını dürtükleyerek şöyle konuşur. Gel, der, işe koyul. Ey vahşi olan, onu bir çılgınlık dürtüsüyle harekete geçir. Bir öfke, onu ormanlarımızdan geri dönene kadar dürtüklesin, o ki benim imparatorluğumdan aşırı aceleci bir şekilde kaçmaya çalışıyor. Haydi, kuyruğunla böğrünü döv, darbelerine dayan. Bütün yeri böğürmelerinin yankısıyla inlet. Sinirli boynunun etrafındaki sarı yeleni çılgınca salla. Öfkeli Kibele böyle konuştu ve boyunduruğu eliyle çözdü. Kendi kendini uyaran canavar, hızlı bir öfkeyle kalbini kamçılar, koşar, kükrer, dikkatsiz adımlarla çalılıklardan fırlar. Fakat köpük lekeli kıyı şeridinin nemli kenarına ulaştığında ve Opal denizin yakınında kadınsı Attis'i gördüğünde bir sıçrayış yaptı. Akılsız zavallı vahşi ormana kaçtı. Orada bütün ömrü boyunca bir köle olarak kaldı. Ulu Tanrıça, Tanrıça Kibele, Dindimus'un ulu hanımı, bütün öfken benden uzak olsun, ey efendim. Başkalarını böyle eylemlere teşvik et, başkalarını çılgınlığa sürükle. Ovidius'un Fasti adlı eserinde Tanrıça Kibele ile dolaylı yoldan konuşan bir adam vardır. Şöyle yazar: Nereden geldi,
dedim. Uzuvları kesme dürtüsü. Ben sustuğumda Pieria tanrıçası konuşmaya başladı. Ormanda Attis adında, yakışıklı yüzlü bir Frigyalı olan, iffetli bir tutkuyla kule taşıyan tanrıçayı kendine bağlamıştı. Tanrıça, onun kendisi için saklanmasını ve tapınağını korumasını istiyordu ve şöyle dedi, "Sonsuza dek bir oğlan olmaya karar ver." İtaat sözü verdi ve "Yalan söylersem," dedi, "inancımdan çıktığım aşk, tüm aşklarımın sonuncusu olsun." İnancını bozdu. Çünkü Peri Sagaritis ile karşılaştığında, öfkeli tanrıça ondan intikam aldığı için daha önce olduğu kişi olmaktan çıktı. Ağaca açtığı yaralarla Peri'yi kesti, böylece Peri yok oldu. Çünkü Peri'nin kaderi ağaca bağlıydı. Attis delirdi, odanın çatısının çöktüğünü düşünerek kaçtı ve Dindimus Dağı'nın tepesine doğru koştu. Bir an, "Meşaleleri kaldırın," başka bir an, "Kırbaçları çıkarın," diye bağırmaya devam etti. Ve Styx tanrıçalarının kendisine göründüğüne yemin etti. Ayrıca keskin bir taşla bedenini parçaladı ve uzun saçlarını pis toza buladı ve haykırışı şöyleydi: "Hak ettim. Kanımla hak ettiğim cezayı ödüyorum. Ah, mahvolmama sebep olan parçalar mahvolsunlar. Ah, mahvolsunlar," dedi yine. Kasıklarının yükünü geri çekti ve aniden her türlü erkeklik belirtisinden yoksun kaldı. Deliliği bir örnek teşkil ettiği için erkeksi olmayan hizmetkarları hala saçlarını savururken iğrenç organlarını kesiyorlar. Aonyalı ilham perisi bu sözlerle adanmışların deliliğinin nedenine ilişkin sorumu güzel bir şekilde yanıtladı. 110 ile 180 aralığında yaşamış bir coğrafyacı ve gezgin olan Lidyalı Pausanias, Kibele'yi tanrıların anası konumundan düşürdüğü Yunanistan'ın Açıklaması adlı yazınında Attis ile aralarındaki aşktan şöyle söz etmiştir. Dime halkının son derece eski bir heykeli olan bir Athena tapınağı vardır. Ayrıca Dindime annesi ve Attis için inşa edilmiş bir kutsal alanları da bulunur. Attis'e gelince onun hakkında hiçbir sır öğrenemedim. Ancak ağıt türünde şiirler yazan şair Hermesianax, bir şiirinde onun Frigyalı Galaus'un oğlu olduğunu ve doğuştan hadım olduğunu söyler. Hermesianax'ın anlatısı devam eder ve Attis'in büyüdüğünde Lidya'ya göç ettiğini ve Lidyalılar için ana tanrıçanın onuruna yapılan kutlamaları kutladığını, onunla öyle bir onura yükseldiğini ki, buna öfkelenen Zeus'un Lidyalıların ekinlerini yok etmek için bir yaban domuzu gönderdiğini belirtir. Sonra, Attis'in de aralarında bulunduğu bazı Lidyalılar yaban domuzu tarafından öldürüldü. Ve Pessinus'ta yaşayan Galyalıların domuz etinden kaçınmaları da bununla tutarlıdır. Ancak Attis hakkındaki mevcut görüş farklıdır, ona dair yerel efsane şöyledir. Söylendiğine göre Zeus uykusunda yere tohum düşürdü ve zamanla çift cinsiyetli bir iblis ortaya çıktı. Bu iblise Agdistis adını verdiler. Ancak tanrılar Agdistis'ten korkarak erkeklik organını kestiler. Oradan penisinin düştüğü yerden meyveleri olgunlaşmış bir badem ağacı yetişti ve söylendiğine göre Sangarius ırmağının bir kızı oradaki meyvelerden alıp göğsüne koydu. O an meyve kayboldu ama kadın hamile kaldı. Bir oğlan doğdu ama terk edildi. Bir teke tarafından bakıldı. Büyüdüğündeki güzelliği insanüstüydü ve Agdistis ona aşık oldu. Büyüyen Attis, akrabaları tarafından kralın kızıyla evlenmesi için Pessinus'a gönderildi. Düğün şarkısı söylenirken Agdistis ortaya çıktı. Attis, tanrısal zorlama karşısında çıldırdı ve cinsel organını kesti. Aynı şekilde onu evlendiren kişi de organını kesti. Ancak Agdistis, Attis'e yaptıklarına pişman oldu ve Zeus'u, Attis'in vücudunun ne çürüyeceğine ne de bozulmayacağına dair güvence vermeye ikna etti. Efsanede Attis'in dönüştüğü ağaç çamdır. Ne çürür ne bozulur, her zaman 4 mevsim yeşildir. Kesip yere fırlattığı penisi toprağı döller, doğaya kan ve can gelir. Böylece bolluk yaşanır, topraktan bitkiler fışkırmaya başlar ve kanın düştüğü yerden kırmızı dağ laleleri çıkar. Yani bu anlatılar tıpkı Dumuzi ile İnanna, Baal döngüsü veya Persefoni efsanelerindeki gibi mevsim döngüleri hakkındaki inanışlardan başka şeyler değildirler. Ana tanrıça,
toprak ana tapınışının neredeyse her antik toplumda görülmesi ve farklı adlarla geniş çevrelere yayılmaması kaçınılmazdı. Ne de olsa, mitolojilerde birçok tanrının yönetmek için kendi alan ve görevleri olsa bile, neredeyse her zaman her şeyi doğuran, toprak ananın oğul veya kızları olarak görülmüşlerdi. Yüce Ana'nın en eski biçimleri, Anadolu ve Doğu örneklerinde gördüğümüz gibi doluluğu vurgular. Göğüsleri bollukla doludur, şişmiş haldeki karnı doğurganlığı, geniş kalçası ve güçlü biçimde betimlenen uyluğu, cinsel güç ve bolluğu simgeler. Her iki yanında güç ve yönetimi vurgulayan aslanlar bulunur. Bunun örneklerinden biri, Cilalı Taş Devri ve Bakır Çağı'nda yerleşim yeri olarak kullanılmış olan Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük'te 1961 yılında bulunmuş olan 12 santimetre boyutundaki Kibele heykelciğidir. Antik çağlarda toprağı işlemek günümüze göre daha zordu. Güneşin kavurduğu topraklarda yaşayan eski insanlar, kimi zaman ana tanrıçanın dağ sırtında uzandığını düşünüyorlardı. Dağın şeklinde ana tanrıçanın dünyevi bedenini görüyorlardı ve birçoğunun dağları kutsal görme nedeni buydu. Dağın zirvesi, başı, diğer doruk noktalar göğüsleri, dağ etekleri ve aralarındaki vadiler açılmış bacakları ve vücudunun kıvrımlarıydı. Yani dağlar yalnızca tepesinde oturduğu düşünülen baş tanrı ile ilişkilendirilmiş değillerdi. Tanrıça ile aralarında yakın bir bağ vardı. Bu yüzden Efes ve Küçük Asya'daki kimi dağların yamaçlarında tanrıça onuruna adanmış, genellikle tahtında oturur veya ayakta dururken betimlendiği adak kabartmaları vardır. Kimi zaman dağın kendisi onun tahtı olur ve yaşam getiren rahminde ölüler gömülüdür. Romalıların Magna Mater yani Büyük Ana, Greklerin Kibele, Kibelis, Kubaba, Lidyalıların Kuvava, Karkamışlıların Kibebe olarak isimlendirdiği ve Sibele olarak da bilinen bu önemli tanrıçanın kültü Anadolu topraklarını aşarak, Atargatis ve Eşirat gibi çeşitleme tanrıçalar aracılığı ile Sami coğrafyasına kök salacak derecede yayılmış durumdaydı. Yer yer adı değişse de temel motifleri ve özellikle de yanındaki aslanları onu terk etmemişti. Fakat tanrı tanrıçalar ya da kutsallar zaman geçtikçe şekil değiştirebilir veya özelliklerinin farklı tanrı ya da nesnelere atfedildiği, onlar tarafından devralındığı görülebilir. Kabe duvarındaki kara taş, tüm tanrıları doğuran, doğurganlığı ve bereketi simgeleyen Kibele'nin içinde hem kadın hem de erkeği barındıran Agdistis'in yansımalarından biri olabilir. Çünkü kimi eski Roma yazınlarında Kibele'ye de siyah bir taş aracılığı ile tapınıldığından ve bu taşın Pön Savaşı'nda Kartacalılar tarafından kuşatılan Pessinus kentinden bir gemiyle Roma'ya kaçırıldığından söz edilmiştir. Milattan önce 59 ile milattan sonra 17 aralığında yaşamış Romalı tarihçi Livy, şehrin kuruluşundan itibaren Ab Urbe Condita adlı eserinde şunları yazmıştı. Konsül Publius Licinius'tan Roma'ya bir mektup ulaştığında seçim zamanı zaten yakındı. Mektupta kendisinin ve ordusunun ciddi bir hastalıktan rahatsız olduğu ve düşmana da aynı derecede şiddetli, hatta daha ağır bir hastalık musallat olmasaydı dayanamayacakları bildiriliyordu. Bu nedenle seçimlere bizzat katılamayacağı için senatörlerin onaylaması halinde seçimleri yapmak üzere Quintus Caecilius Metellus'u diktatör atayacağını belirtiyordu. Devletin çıkarı gereği Quintus Caecilius'un ordusunun terhis edilmesi gerektiğini söylüyordu. Çünkü Hannibal birliklerini kışlalarına çekmiş olduğundan ordusunun şu anda yapacak bir işi yoktu. Ve Caecilius'un kampına o kadar şiddetli bir hastalık musallat olmuştu ki, birlikler derhal dağıtılmazsa, görünüşe göre tek bir adam bile hayatta kalamayacaktı. Senato, konsüle kamu yararı ve kendi vicdanıyla tutarlı gördüğü her şeyi yapma izni verdi. O sıralarda, o yıl sık sık yağan taşlar nedeniyle başvurulan Sibil kitaplarında, yabancı bir düşmanın İtalya topraklarını işgal etmesi halinde, İda Dağı'nın anasının yani Kibele'nin Pessinus'tan Roma'ya getirilmesi sayesinde, düşmanın İtalya'dan kovulup yenilebileceği yönünde bir kehanet bulunduğu için vatandaşları aniden dini kaygılar sarmıştı. 10 kişilik heyetin bu kehaneti keşfetmesi, Delfi'ye hediye götüren elçilerin de Delfi'deki Apollon'a kurban sunduklarında, alametlerin hayırlı olduğunu ve aynı şekilde kutsal yerden, getirdikleri ganimetlerden,
çok daha büyük bir zaferin Roma halkını beklediği yönünde bir yanıt geldiğini bildirmeleri senatörleri daha da etkiledi. Aynı umudu taşıyan senatörler, kehanet ve işaretlere Publius Scipio'nun ruh halini de eklediler. Çünkü Afrika'yı eyaleti olarak talep etmesi, savaşı fiilen sona ermiş gibi gördüğünü gösteriyordu. Böylece kehanetlerde, öngörülerde ve yanıtlarda kendini gösteren zafere bir an önce sahip olmak için Tanrıçayı Roma'ya taşıma yöntemini planlayıp tartıştılar. Asya'da Roma halkının henüz hiçbir müttefik devleti yoktu. Ancak yine de bir zamanlar bir salgın nedeniyle Asklepios'un Yunanistan'dan çağrıldığını hatırlıyorlardı. O zaman da henüz bir ittifak antlaşması yoktu. Günümüzde ise Makedonya kralı Filip'e karşı ortak bir savaş yürüttüklerinden Kral Attalos ile dostane ilişkiler kurmuşlardı. Roma halkı uğruna elinden geleni yapacağını düşünerek ona elçiler göndermeye karar verdiler. Onlara Roma isminin en büyük saygıyı göreceği toprakları ziyaret edebilsinler diye, Roma halkının vakarına yakışır biçimde 5 tane Quinquereme, 5 sıra kürekli savaş gemisi tahsis edildi. Elçiler, Asya'ya doğru yaptıkları yolculuk sırasında görevlerini başarıyla tamamlayıp tamamlayamayacakları konusunda Delfi'ye uğrayarak kahine danıştılar. Hem kendileri hem de Roma halkı için bir umut olup olmadığını sordular. Anlatılana göre verilen yanıt şuydu: gönderdikleri görevde Kral Attalos'un yardımıyla başarıya ulaşacaklardı. Tanrıçayı Roma'ya taşıdıktan sonra ise Roma'daki en iyi adamın onu misafir etmesini sağlamalıydılar. Elçiler Pergamon'a geldiler. Kral onları nazikçe karşıladı ve onlara eşlik ederek Frigya'daki Pessinus'a götürdü. Orada halkın tanrıların anası olduğunu söylediği kutsal taşı onlara teslim etti ve onu Roma'ya götürmelerini söyledi. Elçilerden önce gönderilen Marcus Valerius Falto, Tanrıçayı getirmekte oldukları haberini ulaştırdı ve onun devletteki en iyi adam tarafından layıkıyla karşılanması gerektiğini bildirdi. Ana tanrıça, Kibele, tanrıların anası ve siyah bir taş. Roma'da da kara taş, Arabistan'da da. Arap coğrafyasında yaygın olan taşa saygı gösterme geleneği, kutsallık yüklenen Hacerül Esved aracılığı ile yüzyıllar boyunca devam etmiş ve etmektedir. Konuyla ilgili bir rivayete ve getirilen açıklamalara bakalım. Abis İbni Rabia şöyle dedi: "Ben Ömer İbni Hattab'ın Hacerül Esved'i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki, ben senin taş olduğunu, bir fayda ve zarar veremeyeceğini biliyorum. Şayet Resulullah'ın seni öptüğünü görmeseydim, ben de öpmezdim." İmam Nevevi gibi İslam alimlerine göre, Ömer, bir taş olan Hacerül Esved'i öpüp selamlamasının taşlara ve putlara ibadet ediyor şeklinde yorumlanmasından korkup bu şekilde bir açıklama getirmişti. Nevevi, pagan geleneği olan taş kutsallaştırma, öpme, el sürme uygulamasını Ömer ve Muhammed'in devam ettirmesini temize çıkararak paganizmden ayırmaya çalışmış ve konuya şöyle bir açıklama getirmiştir: Peygamberin yaptığı bir fiilin, işlediği bir işin sebebi ve hikmetini anlayamamış olsak bile, ona uymak, dinin temel kurallarından biridir. Bu konudaki sünnetin kavli, fiili veya takriri olması arasında bir fark yoktur. Hazreti Ömer, Hacerül Esved'in bir taş olarak, bizatihi kendisinin bir fayda veya zarar vermeyeceğini, özellikle açıklama ihtiyacı duymuştu. Çünkü cahiliye devri Arapları, bir taşa veya puta dokunmanın, onlara saygı göstermenin ve onları öpmenin, kendilerini Allah'a yaklaştıracağına, fayda vereceğine, bir takım hastalıklarına şifa olacağına inanırlardı. Halbuki, Ömer'in davranışının bunlarla hiçbir alakası yoktur. O sadece, Allah emrettiği için Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılındığı gibi, Resul-i Ekrem'in sünnetine uyarak Hacerül Esved'i öpmekteydi.